Yine mesela Tanguy Ndombele'yi hiç daha ilk 11'de kullanamadık. İşte Hakim başladı, daha sonra durdu. Yani biz bir yandan yarışırken bir yandan da oyuncularımızı hazırlıyoruz. En iyi hallerine getirmeye çalışıyoruz. Birinci amacımız bu tabii ki. Yani takımımızın performansını yukarıya doğru götürmek. Şu anda yukarıya doğru giden bir performansımız var. İkincisi, kendimize güveniyoruz tabii ki. Yani bu alanda, bu arenada olmayı önemsiyoruz ve burayı Galatasaray takımının hak ettiğini düşünüyoruz, biliyoruz. Oyuncu kadromuzla da burada oynamaya, iyi oynamaya ve yine kendi futbolumuzu oynamaya hazır hissediyoruz kendimizi. Onun yanında en tehlikeli maçlar bunlardır aslında. Yani şu anda Manchester United ne kadar kendi liginde iyi durumda olmasa da Şampiyonlar Ligi'ne kaybederek başlasa da kendi sahasında kendisi için bir çıkış maçına çıkacak. Yani bu da baktığımızda yani bir takım için tabii ki mental olarak bazen bu tür maçlar, maç kayıpları sizi geriye götürebilir veya yine mi kaybedeceğiz düşüncesiyle sahaya çıkabilirsiniz. Ama bir yandan da tekrar bir çıkış yolu için ekstra bir performans ortaya koymaya çalışabilirsiniz. Bizim amacımız tabii ki kendi performansımızla yine rakibimizin, özellikle maçın başı çok önemli olacak bizim için. Kendi performansımızı eğer doğru bir şekilde sahaya koyarsak yine rakibimize bu anlamda zorluklar yaşatacağımızı düşünüyoruz. Ama dediğim gibi futbolun içerisinde çok iyi oynayabilirsiniz, kötü oynayıp kazanabilirsiniz, iyi oynayıp kazanamayabilirsiniz ama bizim amacımız dediğim gibi yani burada kazanmak istiyoruz. Yani rakibimizin ne kadar önemli bir takım olduğunu, önemli oyuncular olduğunu biliyoruz ama bizim de takımımız çok önemli, çok önemli oyuncularımız var. Biz de burada rakibimizde kazanmak için yine kendi oyunumuzu en doğru bir şekilde ortaya koyacağız. Of course, from my point of view, I want to start. Our players, always we say this, as time passes, we will be competing and we will be also preparing our players. Wilfried here, of course, he has played as the starting 11 for the first time. And again, we have Tanguy Ndombele, who never played as starting 11. We couldn't use him that way. And Hakim started, then stopped. We are competing, and meanwhile we are preparing our players, trying to get them to their best. And this is our first objective, of course, bringing our team up. And we have an important performance right now. And the second thing is we have confidence in ourselves in this arena. Being here is important for us. And the Galatasaray team deserves to be here. We think that and we know that. And our players want to play well here and show our own game, and we feel that we are ready for that. Besides that, the most dangerous games are these games actually. Right now, Manchester United in their own league, maybe not in the best position, but they started also losing the first game in Champions League, but they're gonna try to make a comeback in the next games. Of course, this is mentally for a team. These type of games, losing games can make you go down even more. You may think that you're gonna lose again, but it can also make you put up an extra performance to make a comeback. Our objective, of course, is to, with our own performance, especially in the beginning of the game, this will be very important for us. With our own performance, if we can put that on the pitch correctly, for us, we think that we're gonna create difficulties for them. But this is football, as I've said. You can play very well in football, you can play bad and you can win. Maybe you can play well, but you can lose. But our objective, as I've said, we want to win. Our opponent, how important a team they are, how important players they have, we know. But our team also is very important. We have very important players. And to win, of course, we are going to put in the most correct way our own game. Tibet Bey. Hocam size sormak istiyorum. 11 yıl önce yine Manchester United'la aynı grupta düşmüştü Galatasaray. O grupta ilk 3 maçta 1 puan toplamıştı. Sonrasında 3 galibiyet alarak gruptan çıktı. Şimdi bu sezon Kopenhag beraberliğiyle başladı Galatasaray. Manchester United'da Bayern Münih'e nazaran biraz daha 3 puana yakın bir maç olarak görülüyordu kamuoyunda açıkçası. Siz o maçtaki bu alınan beraberliği kazanılan bir puan olarak mı düşünüyorsunuz yoksa kaybedilen 2 puan olarak mı
11 years ago, Galatasaray had in the Champions League in the first 3 games just gotten 1 point, and after that in the last 3 games they have increased their points. And right now in this league, in the first game, Copenhagen maybe could be the team to get more points from, but we have gotten 1 point. Do you think that in that game you have lost 2 points or you have gotten 1 point? And also I want to ask a question to Wilfried Zaha. Tabii ki yani hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yani hayal etseniz de, yani hayal ettiğinizde zaten 18 puan alıyorsunuz. 18 puan kazanmak istiyorsunuz grupta. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımlar da önemli takımlar. Kopenhag maçına baktığımızda ilk yarı kazanmayı hak ettik ama ikinci yarıda 2-0 geriye düştükten sonra maçın sonunda da 2-2 yaparak bir puanla ayrılmış olduk. Amacımız tabii ki her maçta olduğu gibi 3 puandı ama bir puan şu anda bizi tabii ki hem Kopenhag'la birlikte şu anda ikinci sırada tutuyor. O yüzden bundan sonraki maçlar için de hedefimiz hep kazanmak olacak ama dediğim gibi yani bunu bilemiyorsunuz, önceden de öngöremiyorsunuz. Yani futbolda oyun oynandıktan sonra aslında tam net olarak bir şeyleri görebiliyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'nde herkes herkesi yenebilir diye düşünüyorum. No game can be won without playing. Even if you dream, and if you're dreaming, you're gonna get 18 points actually. You want to get 18 points from the group stage, but no game can be won without playing. Every team in the Champions League are important teams. Copenhagen game, when we look at that, in the first half we have deserved the win, but after dropping back at 0-2 in the second half, we have gotten the draw and we have gotten 1 point. Our objective, of course, was 3 points, but with 1 point, we are in the second position with Copenhagen in the group stage. And our objective for the coming games will be always to win them, of course, but you cannot foresee what's going to happen in football. The game after is played, actually more clearly you can see some things, but in Champions League every team can win against every team, in my opinion. İla sorunu alalım. Zaha'ya sorumda şu 2 gün önce gol attığı bir karşılaşma vardı. O maçtan 2 gün sonra İngiltere'ye zorlu bir yolculuk yaptılar aslında. 5 saate yakın belki. Şu anda biraz yorgun görünüyor. Yarınki maç hakkında yorgunluğuyla ilgili en azından bir şey söylemek ister misiniz? Yorgun hissediyor mu? 2 days ago you had scored Wilf, and after that just 2 days and you have traveled to UK, then we are here. Do you feel tired right now? I want to ask you that. No. Hi. Sorry, I'm sure he doesn't need to translate that. No, I feel fine, I feel good. So yeah, I'm okay. Evet, Rezan Hanım buyurun. Hocam öncelikle yarın için başarılar dilerim. Teşekkürler. Manchester United'ın son 2 resmi maçı Crystal Palace'a karşıydı. Birinde kupada kazandılar ancak diğerinde Premier Lig'de mağlubiyet aldılar. Evet. Bu maçları göz önünde bulundurduğunuz zaman Manchester United'ı devirme konusunda, yenme konusunda artılarını ve eksilerini analiz ettiniz mi? Yanında da Crystal Palace'ın eski bir yıldızı oturuyor. Belki de United'ı aslında saf dışı bırakmakta en büyük kozunuzdan birisi de o olacak. Bu Palace maçlarına baktığınızda rakibinizi nasıl analiz ettiniz? Bir sorum da sonrasında daha iyi olacak izninizle. About the Crystal Palace and Manchester United games, they have played 2 games in a row, one in the league, one in the cup game. And the cup game, Crystal Palace won actually, and in the league they have lost. And you have the star of Crystal Palace previously, Wilfried Zaha, with you, a strong character in your team. Do you believe that there are any things to get from these games that you have seen that you can use for the next game against Manchester United? Then I'll ask a question to Wilfried. Tabii 2 maçı da seyretme fırsatım oldu. Aslında oyun olarak birbirine yakın oyunlar. İkinci maç Crystal Palace maçın başı biraz daha öne çıktı ama genel olarak 2 maçta da daha çok bekleyerek oynadı. Birinde çok kolay bir şekilde kaybetti. Birinde de gol atıp daha sonra iyi savunma yaparak kaybetmedi. Aslında çok farklı oyunlar oynamadı 2 maçta. Birinde kazandı, birinde kaybetti. Bizim de tabii ki yani birçok maçı seyrettik. Aslında birçok maç üzerinden analiz yaptık. Bunu da tabii kendi oyunumuzla birleştirdikten sonra yarın bununla ilgili sahada tabii ki daha net bir şekilde planımız ortaya çıkacak.
Ama tabii ki burada Wilfried, Manchester'ı en yakından tanıyan oyuncu, onun saha içi performansı tabii ki hem bize hem arkadaşlarına vereceği hem oyun içerisindeki kendi bireysel oyunu hem de tabii ki sorumluluğu bize burayı çok iyi tanıyan, ligi de tanıyan bir oyuncu. O da çok olumlu bir tabii ki katkı verecek bize. I have seen the two games. As the game, they are very similar. In the second game, in the beginning of the game, Crystal Palace pushed up a bit more, but in general terms, in the both games, they have waited, and in the second game they just scored, and then they started to defend well. Just the difference was that they have won one and lost one, but in general terms, the game was the same. And we have analyzed many games actually. And this one, after adding our own game tomorrow about these things very clearly, we'll be showing our plan, of course. But here we have Wilfried here, who knows very well Manchester United, his performance in the pitch for us, for his teammates, his support, his individual game also, and his responsibility will give us, he knows the league, he knows what's going on here. And this will be a very positive support for us, of course. İkinci sorunuzu alalım. Wilfried, as the coach said, you're the Galatasaray player who knows Manchester United the best. And did you give any tips for your teammates about Old Trafford atmosphere? Because you've played too many games for Man United, and you've played too many good games in Old Trafford. So did you give any suggestions to your teammates about Old Trafford atmosphere? Evet, Wilfried, burada birçok maç yaptın sen daha önceden. Buranın atmosferini, Old Trafford'ın nasıl bir yer olduğunu çok iyi biliyorsun. Takım arkadaşlarına bununla ilgili herhangi bir şeyde ipucunda bulundun mu, onlara ipucu verdin mi? No, not really, to be honest, because I don't know if everyone's been to the Galatasaray games. It's the loudest thing you'll ever hear. So yeah, me when I speak to the lads, it's not about to be honest, it's not about Man United. It's about what we can do, and it's how we're gonna impose our game on Man United tomorrow night. So that's all we're focused on, what we're gonna do to hurt Man United. Really, that's it. Hayır aslında açıkçası. Çünkü bilmiyorum siz daha önce Galatasaray maçlarını izlediniz mi, ama duyabileceğiniz en yüksek sesli şey çok büyük bir gürültü. Ben arkadaşlarımla konuştuğum zaman, takım arkadaşlarımla, Manchester United hakkında konuşmuyorum aslında. Yani bizim neler yapabileceğimiz, kendi oyunumuzu nasıl onlara gösterebileceğimiz, onlara üstünlük kurabileceğimiz. Bizim de yapmaya çalışacağımız şey bu, yani Manchester United'a karşı. Last question, Serhan Bey buyurun. Hocam başarılar dilerim. Ben Zaha'ya sormak istiyorum. Galatasaray'ın efsane oyuncularından Didier Drogba ile bir arkadaşının röportaj yaptı ve Didier Drogba Zaha ile ilgili şunu söyledi. O kendisine duyulan sevgiyi ve güveni hissettiğinde daha fazlasını kulübüne verebilecek biri dedi. Neler söylemek ister Didier Drogba'nın açıklamalarıyla ilgili? A friend of mine made an interview with Didier Drogba, and he said that in an interview, Wilfried Zaha can give the love and respect tenfold maybe to his team. What would you like to say about this comment that Didier Drogba made? Wait, repeat that. I didn't understand that properly. That when you're loved and respected in the club, that you would give even more of yourself for your club. Yeah, that is very true. I'm a player that plays with my heart on my sleeve, and I'm very passionate, so I think I reciprocate the love that I get. So obviously the time that I've been here at Galatasaray already, the love I've got from the fans, I've had from the fans and my teammates have been amazing. So yeah, like as soon as I step on a pitch, I obviously want to show what I can do and express myself even more, and hopefully get us back to winning games in Europe.
Evet, ben kendi ruhumla, kendi üstümde bunu bir giysi gibi geçirerek oynuyorum. Bana ne zaman bir sevgi gelirse ben onu yansıtırım her zaman tabii ki de. Buraya geldiğimden beri, burada geçirdiğim süreç içerisinde Galatasaray'da şimdiden bana gerçekten çok sevgi gösterdiler. Taraftar bunu gösterdi, takım arkadaşlarım gösterdi. Harikaydılar benimle. Dolayısıyla sahaya adımımı attığım anda tabii ki de kendimi daha fazla ifade edebiliyorum ve umarım bizi tekrardan Avrupa'da maçlar kazanmaya yardımcı olacak bir noktaya getireceğim. Our press conference is finished. Thanks to all. Basın toplantısı sona ermiştir. Hepinize çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you. Thank you. Take care. Yeah,